Herkese selamlar. Hobilgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3. bölümle karşınızdayım. Bu bölümde bebeğin peruğunu öreceğiz. Bu şekilde şapkasını öreceğiz. Sonra geriye bir bölümümüz daha kalıyor. Sonra da Çilek kızı bitirmiş olacağız. Dilerseniz peruk ve şapka yapımına geçelim. Keyifli örgüler. Peruğu bu ip ile öreceğim. Alize Cotton Gold'un renk kodu 149. Sihirli halkayla başlayacağız. Halkanın içerisine 6 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 İpi çektim. Her bir ilmeğe çift batacağım. Yani arttırma yapıyorum. 6 tane arttırma yapacağım. 1 2 3 4 5 6 tane arttırma yaptım. 12 sık iğnem var. Bu peruğu tersini çevirerek tersinden kafaya dikeceğiz. O yüzden çapraz sık iğne örmenize gerek yok. Bir sık iğne bir arttırma yapacağım 6 defa. Bir sık iğne. Bir türlü arttırmayı yapamadım. Bir arttırma. Bir sık iğne. Bir arttırma. 6 defa yapıyoruz. Bir sık iğne. Bir arttırma. 3 kere yaptık. Bir sık iğne. Bir arttırma 4. Bir sık iğne. Bir arttırma 5. Bir sık iğne. Bir arttırma 6 kere. Bir sık iğne bir arttırmayı ördük. İlmek sayımız 18. Bu sırada 2 sık iğne bir arttırma yapacağız. 1 2 bir arttırma. 2 sık iğne bir arttırmayı sıranın sonuna kadar 6 kere tekrarlayalım. Bir kere ördük, 5 kere daha örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 24 olacak. 2 sık iğne bir arttırmayı toplamda 6 defa ördüm. İlmek sayım 24. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 sık iğne bir arttırma yapıyorum. 3 sık iğne bir arttırmayı da 6'ya tamamlayalım. Sıranın sonunda ilmek sayımız 30 olacak. Sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. İlmek sayım 30. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 bir arttırma yapıyorum. 4 sık iğne bir arttırmayı da 6'ya tamamlayalım. Sıranın sonunda ilmek sayımız 36 olacak. Sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. İlmek sayım 36. Şimdi 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5
5, bir arttırma yapıyorum. 5 sık iğne, bir arttırmayı da toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 42 olacak. Sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. İlmek sayım 42. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir arttırma yapıyorum. 6 sık iğne, bir arttırmayı da 6'ya tamamlayalım. Sıranın sonunda sık iğne sayımız 48 olacak. Sıranın sonuna geldim. Arttırmalarımı yaptım. İlmek sayım 48. 7 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir arttırma yapıyorum. 7 sık iğne, bir arttırmayı 6'ya tamamlayalım. Sıranın sonunda 54 sık iğnemiz olacak. Sıranın sonuna geldim. 54 sık iğnem var. Artık bunu çıkarabiliriz, işaretleyici ipimizi. Peruğumuzun tabanını oluşturduk. Şimdi saçlara geçiyoruz. Kafanın önündeki saçları yapacağız önce. 22 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Saçlarda tekli trabzan kullanacağım. Tığımın üzerine ip alıyorum. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Tığımın üzerindeki 3 ipi aynı anda çıkarıyorum. Tekli trabzan ördüm. Bu tekli trabzanları elimizi gevşek tutarak örelim. 3, 4, 5. Zincirlerimizin üzerine 20 tane tekli trabzan örelim. Zincirlerin üzerine 20 tekli trabzan ördüm. Bundan bir tane daha öreceğiz. Nereye kaydırma yapıyorum? Önümdeki ilk ilmeğe değil, sonraki ilmeğe kaydırma yapıyorum. Bir ilmek atlayacağım. Tekrar 22 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 3. zincire batıyorum. 1, 2, tekli trabzanlar örüyorum. Yine 20 tane tekli trabzan örelim. Zincirlerin üzerine 20 tekli trabzan ördüm. Bir ilmek atlıyorum. Kaydırma yapıyorum. Şimdi kahkülleri yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir çektim. 3. zincire batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tekli trabzan ördüm. Bir ilmek atlıyorum. Bu 12 tekli trabzandan 5 tane olacak. Şimdi bir tane ördük. 4 tane daha 14 zincir çekip üzerine 12 tekli trabzan örelim. Aralarda bir ilmek atlayarak kaydırma yapalım. Kahküllerimi bitirdim. Şöyle 5 tane 12 tekli trabzanımı ördüm. Şimdi şuradaki perçemlerden buraya da öreceğiz. Yani 22 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 3. zincirime batıyorum. Zincirlerin üzerine 20 tane tekli trabzan örelim.
20 tane tekli trabzan ördüm zincirlerin üzerine. Bir ilmek atlayıp kaydırma yapıyorum. Artık arkasını yapacağız. Kafanın arkasındaki saçları yapacağız. Tekrarlıyorum. Şöyle peruğun tersini dikeceğiz bebeğin kafasına. Bu şekilde duracak. Şimdi 70 tane zincir çekelim. 70 zincirimi çektim. 3. zincire batıyorum. Tekli trabzanımı örüyorum. Elimi gevşek bırakıyorum. 1 2 3 Zincirlerin üzerine 68 tane tekli trabzan örelim. Zincirlerin üzerine 68 tane tekli trabzan ördüm. Bir ilmek atlayıp kaydırma yapıyorum. Artık hep 68 tekli trabzan öreceğiz. Sıranın sonuna kadar bir ilmek atlayacağız. Tahminim 18 tane saç teli yapacağız. Ama bitirdikten sonra sizinle kaç tane saç teli ördüğümü paylaşacağım. Şimdi 70 zincir çekelim. Üzerlerine 68 tekli trabzan örelim. Aralarda bir ilmek atlayarak kaydırma yapalım. Saç tutamlarımı ördüm. 19 tane ördüm. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane var. Peruğumuz bitti. İpimizi uzun keseceğiz. Kafaya dikeceğiz çünkü. Şöyle bir zincir çekip ipimi uzun kesiyorum. Şimdi bu peruğu kafaya yerleştireceğiz. Şu kahküller öne bakacak şekilde şöyle ayarlıyorum. Şu 20 tekli trabzan örmüştük. O böyle yanda kalacak. Şunlar da yanda olacak. Biraz şöyle çevirelim. Tepe noktasını şöyle ayarlıyorum. Şu tepe noktasına değil bir ilmek geriye. Şuraya batıracağım. Öyle dikeceğim. Şöyle. İğnelerle sabitleyeceğiz şöyle. Sonra dikeceğiz. Saç tutamlarını dilerseniz dikebilir, dilerseniz yapıştırabilirsiniz. Ama peruğu dikeceğim ben şimdi. Şu saçları serbest bırakacağım. Çilek kız karakterinde şu yandaki saçlar şöyle içeri kıvrımlı. Ben de öyle yapacağım şöyle. İsterseniz yapıştırabilirsiniz şöyle. Şu da dışarıya doğru kıvrımlı şöyle. Şu kahküller de şöyle biraz yana doğru kayacak şöyle. Şu saçları da kulağın altından sabitleyelim. Öyle dikelim ya da yapıştıralım. Şöyle. Şunu da belirtmek istiyorum. Şu saçları ben biraz düzleştireceğim. Bu çok kıvırcık olmayacak ama dalgalı olacak. Tamamen de düzleştirmeyeceğim. Ben bu 19 saçı şimdi iğnelerle sabitleyeceğim. Tekrar geleceğim.
iğnelerle sabitledim. Şimdi size göstermek istiyorum. Şu kulakların üstüne de saç sabitledim. Şöyle şu şekilde yapıştıracağım ya da dikeceğim. Böyle olacak. Şimdi bu peruğu dikelim. İpim burada. Bu ipi biraz şöyle arkadan çıkarmak istiyorum. Şuradan gibi. Şimdi dikeceğiz. Bir kafadan alacağız. Bir de peruktan alacağız. Şöyle. Bir kafadan alıyorum, bir peruktan. Bu şekilde dikelim. Başladığımız yere kadar gelelim. İpimizi şuradan çıkarabiliriz. Dikme işlemini bitirelim. Bu saçlarımızı da dikelim ya da yapıştıralım. Peruğumuz bitmiş olsun. Saçları yapıştırdım. Peruğun son hali bu şekilde. Şimdi şapkasını örmeye geçelim. Şapkada bu ipi kullanacağım. Alize Cotton Gold'un renk kodu 264. Sihirli halkayla başlıyorum. Halkanın içine yalancı sık iğneler öreceğim. 10 tane. Öndeki ipi sonra diğer iki ipi tığdan çıkarıp yalancı sık iğne yaptım. 10 tane yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Halkayı kapatıyorum. Her bir ilmeğe arttırma yapacağım. Yani 10 tane arttırma yapıyorum. İlk ilmeğimi arttırma yaptım. Bu şekilde 10 ilmeğe de her birine arttırma yapalım. Sıranın sonunda ilmek sayımız 20 olacak. 10 arttırma yaptım. 20 ilmeğim var. Şimdi bir yalancı sık iğne, bir arttırma yapıyorum. Bir tek bir çift. 10 kere tekrarlayalım bunu. Sıranın sonunda ilmek sayımız 30 olacak. Arttırmalarımı yaptım. 30 ilmeğim var. Şimdi 2 yalancı sık iğne, bir arttırma yapacağım. 2 sık iğne, bir arttırmayı toplamda 10 defa örelim. Sıranın sonunda sayımız 40 olacak. Sıra sonuna geldim. Arttırmalarımı yaptım. 40 yalancı sık iğnem var. 3 yalancı sık iğne örüyorum. 1 2 3. Bir arttırma yapıyorum. Bunu 10 kere tekrarlayalım.
sıranın sonundaki ilmek sayımız 50 olacak. Sıra sonuna kadar artırmalarımı yaptım. 50 ilmeğim var. 4 tane yalancı sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4. Bir arttıralım. Bu 4 sık iğne bir arttırmayı toplamda 10 defa örelim. İlmek sayımız 60 olsun. Sıra sonuna geldim. İlmek sayım 60. Şimdi 5 yalancı sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bir arttırma yapalım. Bunu 10'a tamamlayalım. 10 kere, bir kere ördük. 9 kere daha tekrarlayalım. Sıranın sonunda ilmek sayımız 70 olsun. Sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. 70 ilmeğim var. Şimdi 6 tane yalancı sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir arttırma yapalım. Bu işlemi 9 kere daha tekrarlayalım. Sıranın sonunda ilmek sayımız 80 olacak. Arttırmalarımı yaptım. 80 ilmeğim var. Şimdi 7 yalancı sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir arttırma yapalım. Bunu 10'a tamamlayalım. 7 yalancı sık iğne bir arttırmayı. Sıranın sonunda ilmek sayımız 90 olacak. Arttırmalarımı yaptım. 90 yalancı sık iğnem var. 8 yalancı sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir arttırıyorum. Bunu da 10'a tamamlayalım. Sıranın sonunda ilmek sayımız 100 olacak. Sıranın sonuna geldim. 100 ilmeğim var. Artırmaları bitirdik artık. Şimdi 100 yalancı sık iğneyi 6 sıra örelim. 100 yalancı sık iğneyi 6 sıra ördüm. Şimdi azaltmalar yapacağız. Azaltmaları yaparken düz sık iğneyi kullanacağım. Yalancı sık iğnede delikler oluşabiliyor. 3 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir azaltma yapıyorum. 3 sık iğne bir azaltmayı toplamda 20 tane yapacağım. Yani 20 azaltma yapacağız. Bu sırada ilmek sayımız sıra sonunda 80 olacak. 3 sık iğne bir azaltmayı toplamda 20 defa ördüm. İlmek sayım 80. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir azaltma yapıyorum. 6 sık iğne bir azaltmayı da toplamda 10 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 70 olsun. 6 sık iğne bir azaltmayı toplamda 10 defa ördüm. İlmek sayım 70 oldu. Şimdi yalancı sık iğneler öreceğiz. 70 yalancı sık iğneyi 2 sıra örelim. 70 yalancı sık iğneyi 2 sıra ördüm. Tığlarımın üzerinden ipimi çıkarmıyorum. Beyaz ipe geçeceğim. Bir de beyaz ip ile öreceğim. 70 yalancı sık iğneyi bir sıra örelim. Bir sıra 70 yalancı sık iğneyi ördüm. Şuradaki ilk ilmeğime kaydırma yapıyorum.
bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şurada beyaz ipte başta uzun ip bırakmıştım. Onunla da pembeyi bağlıyorum. Pembeyi de keseceğim. Artık şapkanın önüne geçeceğiz yeşil iple. Nereden başlayacağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ilmekten ipimi geçireceğim. Bir zincir çekiyorum. İpimi geçirdiğim ilmeğime kaydırma yapacağım. Bu kaydırmayı biraz bol yapalım. Sonra batmakta zorlanıyoruz çünkü. Bir zincir çektim, kaydırma yaptım. İpimi geçirdiğim ilmeğe. Şimdi 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. 2 tane arttırma yapıyorum. 1, 2 arttırma yaptım. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir kaydırma yapıyorum. Geri dönüyorum. Bir zincir çektim. Bir sık iğne, bir arttırma yapıyorum. Bir kere daha yapacağım bunu. Bir sık iğne, bir arttırma. 6 sık iğne örüyorum. 1. İpim kaçtı. Tekrar öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir kere daha yapacağım bunu. Bir arttırma. Sık iğnemi şu ilk yaptığım kaydırmaya yapacağım. Bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğneyi 2 kere ördüm. Şuradaki daha önce batmamış olduğum beyaz ilmeğime şuna kaydırma yapıyorum. Böyle genişleteceğiz. Hep kaydırmalar yapacağız. İki sık iğne örüyorum. 1, 2, bir arttırma yapıyorum. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir arttırma yapıyorum. Tekrar 6 sık iğne, bir arttırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne, bir arttırmayı 2 kere ördüm. 2 sık iğne örüyorum. 1, 2, şuradaki daha önce batmamış olduğum ilmeğime kaydırma yapıyorum. Geri dönüyorum. Bir zincir çekiyorum. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bir arttırma yapıyorum. 7 sık iğne, bir arttırma yapacağım 2 kere. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Bir arttırma yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğne. Bir arttırma yaptım. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. kaydırmama. 3. sık iğne. 3. Son sık iğneleri hep kaydırmanın üzerine yapıyoruz. Şimdi şuraya da kaydırma yapıyorum. Sıramı bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. 4 sık iğne örüyorum. Kaydırma yaptım. İlmekle başlıyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne. Bir arttırma. Bir kere daha. 1, 2, 3, 4 sık iğne. Bir arttırma. 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir arttırma 4 sık iğne öreceğim 2 kere. Bir arttırma 4 sık iğne. 1, 2, 3, 4. Tekrar bir arttırma 4 sık iğne. 1, 2, 3, 4. Bir arttırma 4 sık iğneyi 2 kere ördüm. Beyaz ilmeğimin üzerine kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir arttırma yapıyorum. Tekrar 5 sık iğne bir arttırma yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir arttırma yapıyorum. 8 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir arttırma 5 sık iğne öreceğim 2 kere. Bir arttırma 5 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar bir arttırma. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi sık iğneler öreceğiz. Örelim sık iğnelerimizi. 37 sık iğne ördüm buraya. Şurada batmış olduğum ilmeğime kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu şekilde. Şimdi yaprağı yapalım. Şu tepeye dikeceğiz.
4 zincir çekelim önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Birinci zincire değil, ikinci zincire sık iğne yapıyorum. Tığımın üzerine ip alıyorum. Tekli trabzan yapıyorum sonraki zincire. Bir sonraki zincire ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi üçlü trabzan yapacağım. Tığımın üzerine 2 kere ip doladım. Batıyorum. Önce öndeki 2 ipi, sonra 2 ipi, en son 2 ipi tığdan çıkarıyorum. 3 hamlede. Adı üstünde üçlü trabzan. Bu üçlü trabzanlardan 4 tane yapacağım. 2 kere yaptım. 3, 4 kere yaptım. Şimdi 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Son zincirime de kaydırma yapıyorum. Zincirin bu tarafına ilmeklerimizi ördük. Şimdi bu tarafa öreceğim. Şu kaydırma yaptığım ilmeğin yanındaki zincire, şu ilk zincirime sık iğne örüyorum. Buradakileri tekrarlayacağım. Bir sık iğne ördüm. Bir tekli trabzan ördüm. 2 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2, 4 tane üçlü trabzan öreceğim. 1, 2, 3, 4. 2 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2. Bir tane tekli trabzan öreceğim. Bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi şurada, şu bizim ilk sık iğnemiz, onun solundaki, şu tam ortadaki kısma, şuraya şöyle en tepeye bir sık iğne örüyorum. Sivri olsun diye. Bir de zincir çekiyorum. Sivrilttim. Bitirdim ilmeklerimi. Sonra en tepeye sık iğne ördüm. Bir zincir çektim. Şimdi şöyle kaydırmalarla karşıya geçeceğiz. Burası uç kısmı olacak yaprağın. Şöyle kaydırmalar yapacağım. Şuraya da yapayım. Sivrilik kaybolmasın. Uca da yaptım. Böyle kaydırmalarla karşıya geçiyorum. Şu ortada zaten iz var. Oradan geçeceğim.
uca geldim. Bir zincir çekiyorum. İlk yaprağımı bitirdim. İkinci yaprağı yapalım. 17 zincir çekiyorum. 16 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zincir çektim. Aynı bu yaprakta yaptığımız gibi yapacağız. Bir sık iğne öreceğiz. Bir tekli trabzan öreceğiz. 2 tane ikili trabzan öreceğiz. 1, 2, 4 tane üçlü trabzan öreceğiz. 1, 2, 3, 4. 2 tane ikili trabzan öreceğiz. Bir tane tekli trabzan öreceğiz. Bir sık iğne yapacağız. Bir kaydırma yapıp zincirin karşı tarafına geçeceğiz. Şuradaki ilk zincire bir sık iğne yapacağız. Bir tekli trabzan. 2 tane ikili trabzan. 4 tane üçlü trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 2 tane ikili trabzan, bir tane tekli trabzan, bir sık iğne, bir de şuradaki tepeye bir sık iğne, bir zincir. Şimdi karşıya geçeceğiz kaydırmalarımızla. Bir zincir çekeceğiz. Şuradaki ilk zincirime kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi uzun kesiyorum. Bu iple yaprakları şöyle şu tam ortaya sihirli halka yaptığımız kısma şöyle alttan dikeceğiz. Şu yaprakların uç kısımlarından da alalım. Şöyle şuraya dikelim. Yaprağı şapkanın tam tepesine diktim. Şapkanın ön kısmını ütüledim buharlı ütüyle. Şuraları da benekler yaptım. Nasıl yaptığımı göstereceğim. Popcorn yaptım. Bir parça ip bırakıyorum. Bağlayacağız bunu arkada. Kilit zincir oluşturdum. 2 zincir çekeceğim. İlkini biraz bol çekiyorum. Sıkmayalım. 1, 2. İlk zincire, bol bıraktığımız zincire batıyorum. Battım. Sık iğne yapar gibi öndeki ipimi tığdan çıkardım. 2 ipim kaldı. Aynı zincire bir kere daha batıyorum. Öndeki bir ipi çıkarıyorum. 3 ipim kaldı. Aynı zincire üçüncüye batıyorum. Öndeki bir ipimi çıkarıyorum. Tığımın üzerinde 4 ipim kaldı. Onları aynı anda çıkarıyorum. Popcorn yaptım. Bir zincir çekiyorum. İçine popcorn yaptım zincire batıp şöyle kaydırma yapacağım. Şöyle kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi biraz uzun kesiyorum. Bu şekilde yapacağız. Şöyle.
şuradaki popcornları sihirli halkadan 1, 2, 3, 4 sıra yukarıya. Aralarında da 7-8 tane ilmek var. O şekilde bunları şöyle arkadan bağladım. Burayı da 1, 2, 3, 4, 5 sıra yukarıya çıktım. Bunların da aralarında 7-8 ilmek var. Bir de şuraya yapacağım. Şuralara ve şuraya yapacağım. Şöyle. Bitmiş halini sizinle paylaşacağım zaten. Şimdi bunu alıyorum. 8 ilmek sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şuraya. Şöyle ipimi buradan geçiriyorum alt tarafa. Diğer ucunu da bir ilmek sağa kayıp geçireceğim şöyle. Diğer ucunu da bu şekilde bağlayacağım bunları. Ben beneklerimi böyle yapacağım. Aynı şekilde böyle dolduralım bu sırayı. Bu tepede 2 sıra. Sonra şu aşağılarda da 2 sıra popcornlarımızı dikelim. Şapkanın beneklerini bitirdim. Dediğim gibi bir bu sıraya yaptım, bir şuraya yaptım. Bir şöyle iç tarafta görünecek şekilde ilk sıraya yaptım. Bir de beyaz iple ördüğüm kısmın bir üst sırasına yaptım benekleri. Şapkayı bitirdik. Son olarak kafayla gövdeyi birbirine dikmek kaldı. Kafamızda şöyle yer açacağız, kafamızda elyaflardan. Kafamız öne bakacak şekilde dikeceğiz. İğneme geçirdim. Bu gövdede ip bırakmıştık. Nasıl dikeceğimizi göstereceğim. Şöyle kafadan alıyorum. Boyundan alıyorum. Şöyle sıkıştıralım ipleri. Kafadan alıyorum. Hiç ilmek atlamadan zaten karşılıklı eşit ilmekleri var. 18-18. Boyundan alıyorum. Kafadan alıyorum. Boyundan alıyorum. Kafadan alıyorum. Bu şekilde dikelim. Gövdeyle kafayı birbirine diktim. Bu bölümün sonuna geldik. Bu bölümde Peruk ve şapkayı ördük. Bir bölümümüz kaldı. Son bölümde bebeğin kıyafetlerini öreceğiz
Ve bebeğin bütün yapım aşamalarını bitirmiş olacağız. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.